Efendim Bambaşka Sohbetleri NTV ekranlarında hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günün bu saatine kadar her nerede beni izliyor ya da dinliyorsanız, yayın saatinde olur, herhangi bir gün başka bir saatte olur. İzliyorsunuzdur, dinliyorsunuzdur. Ondan tam emin değilim ama buradaysanız doğru yerdesiniz. Ve umarım şu an dinlediğiniz ya da izlediğiniz yere kadar gününüz güzel geçmiştir. Çok kıymetli bir konuğum var, çok sevdiğim bir arkadaşım, çok yetenekli, çok güzel ve gerçekten yine anlatacağı çok şey var. O yüzden onu görmek bana iyi geliyor ve eminim önümüzdeki 30 dakika boyunca onu dinlemek size de iyi gelecek. Bir cümlenin peşinden gideceğiz. Dostoyevski, Fyodor Dostoyevski. Dostoyevski herhalde uzun zamandır böyle anılmamıştı. Bir kişinin güzel gülebilmesi onun iyi bir insan olduğunu gösterir diyor Dostoyevski. Evet, yani düşünüyorum, taşınıyorum. Bu çok önemli bir detay. İyi gülümsemek ama benim için ne biliyor musun? Gözlerinizin içinin gülmesi, ifadenizin gülümsüyor olması. İşte o zaman iyi bir insandan bahsedebiliriz. Gerçi sadece güzel gülebilmesi demiş Dostoyevski ama bence bütününde gözleriyle, yüreğiyle güzel gülebilmek. İşte onlardan biri bugün konuğum. Canım Özge Özberk. Hadi gelin. Hoş geldin. Canım. Nasılsın arkadaşım? İyiyim, mutluyum senin tekrar gördüğüm için. Ben de aynı düşünüyorum seninle ilgili. Evet. Ah, teşekkür ederim. Ve tabii bir de o kadar aslında birbirimize paralelde benzeyerek yaşıyoruz ve benzer şeyler yaşıyoruz ki hayatın içinde baktığın zaman ki bu bir sadece ikimize özel değil. Bence belli bir kesim kadının, belli bir yaş, işte belli bir algı açıklığında olan her kadının ortak yaşadığı şeyler oluyor biraz ama biz birbirimizi tanıdığımız ve takip ettiğimiz için diyorum o da aşık oldu. Diyorum o da mutlu. Diyorum o da kendine şahane bakıyor ve yoga yapıyor, tatile gidiyor, işte oğlan büyüdü, yazılar yazıyor, performanslar gösteriyor. O zaman böyle sanki senle birlikte ben de gitmişim Aynalıyor gibi gibi. oluyor. Evet, aynada görüyor gibi. Ne güzel bir şey. Öyle bir Ortak şey oluyor. mutluluğu paylaşmak değil mi? Evet. Nasılsın? İyiyim ve yürekten niyet ettiğim her şeyin gerçek olduğuna şahit oluyorum. Sonra tekrar niyet ediyorum. Hiç asla vazgeçmediğim bir şey niyet etmek. Evet, istemek biraz çok geniş ve kaba kalıyor benim için ama Öyle niyet mi? etmek, bunu kalpten dilemek, ondan sonra işte aynı orada yazdığı gibi gülümseyip ama gözlerinin içiyle gülümseyip ona hoş geldin demek bambaşka bir duygu. İyi Bak, niyetle. Değişik bir şey söyledin şimdi. İstemek değil, niyet etmek. Ne farkı var sence? İstemek biraz daha bana göre yavan kalıyor. Niyet etmek kalpten gelen bir şey bence. İstemek her şeyin biraz daha kolaylıkla olmasını sağlamak gibi bir şey. Ama niyet ettiğin zaman sanki o çerçeveyi inançla birleştiriyorsun, inanmakla birleştiriyorsun. O yüzden bana çok daha samimi geliyor niyet etmek. Bak bunu düşüneceğim. Niyet ettim, niyet eyledim derler Mesela, ya. evet. Doğru evet. söylüyorsun. İstemek bende de daha böyle mesela bendeki farkı düşünüyorum sen cevap verirken. İstemekte tutku var benim için mesela. Tutkuyla istemek. Niyet evet orada daha bir hayata da bırakıyorsun gibi oluyor değil Evet, mi? evet. Öyle bir Yani fark istemenin varmış gibi. biraz daha ben hani arsızlık değil aslında ama o yolda çok daha hızlı olsun her şey. Hemen benim olsun. Biraz daha e, enerjisi daha yüksek ama biraz daha dingin aslında niyet etmek. Daha İşte ikimizin farkı o aslında. Bende bir tatlı arsızlık vardır. Tatlı bir Mesela. bekleyememe hemen olsun 7 aylıkçılık vardır. Bir o kadar da sen dingin sakinsindir. Ne geliyorsa tamam aldım kabul ettim beklerim. Evet, sindire Öylesin. sindire. Evet öyleyim, aynen öyle. Yani tadına vara vara o yolu görmek aslında. Hani bir anda olduysa o yolu kaçırmak istemem. Hani nasıl gideceğim o yola, o niyetime hangi yoldan, kim eşlik edecek, nasıl gideceğim, ne duyacağım? O yolu görmek bana iyi geliyor belki de Gene zihnimde şöyle bir şey oluyor. Mizaç dili belirliyor gerçekten. mesela. Mizacın neyse dilinde o oluyor. Niyeti bozmuyor. Yani iyi niyetini. Hedefi bozmuyor. Evet, bozmuyor ama yoldaki üslup farklılaşıyor. Bunu Evet. fark Ne ettim kadar, şu an. evet çok güzel. Tenise başladın. Tenise ben çok uzun zaman önce başlamıştım. Biz bilmiyorduk o zaman. Evet, yani Tamam. bir ara verdim. Şimdi tenisle beraber işte şu an dünyada büyük bir furya olan padel oynuyorum. Süper. İkisi de kafa kafaya gidiyor. İkisi de tabii birbirinden çok aynı gibi görünse de, bir Değil. raket sporu görünse de çok daha keyifli, çok daha eğlenceli. Padelin ne farkı var çok merak ediyorum. Şöyle, tenis çok daha
kurallara dayalı ve ferdi bir spor olarak görünüyor. Tek başınasın orada ama padel oynamak için 4 kişiye ihtiyacın var. Aslında double maç gibi düşün. Sen dahil 3 kişi. Toplam Ben 4 dahil 3 kişi. kişi Tamam. ve bu 3 kişiyi bulmak aslında çok kolay olmuyor. Her zaman o çevreyi bulamıyorsun. Evet. Ve bununla ilgili bazı aplikasyonlar var. O aplikasyonlara girerek aynı saatte kort kiralayıp işte orada sosyalleşebiliyorsun. iyiymiş. Çok fazla evet kuralları var tabii ki, çok ciddi kuralları var. Özellikle o camdan topu geri döndürmek çok kolay değil ilk aşamada ama pimpon oynamış olan, işte squash'ı birazcık oynamış olan, tenisi oynayanlar zaten çok iyi oynuyorlar. Ha. Ama birazcık eline raket almış herkesin kortta o 1 saati bir sonraki 1 saate taşımak üzerine başladığı bir spor aslında. Şu anda çok revaçta. Şimdi biz Bodrum'da bir tane kulüp açıyoruz filan. Böyle bayağı o işlere Sen de kulüp açıyorsun. Gökhan'ın Erkek arkadaşın. erkek arkadaşımın, Harika. evet, şu anda İstanbul'da işte var. Şimdi Bodrum'a artı İzmir'e, Çeşme'ye filan böyle bir içine girdik de çıkamıyoruz. Yani elimizde raketlerle filan uyuyoruz. Çok Duyduğum, eğlenceli Ceyda, çok padelle keyifli. ilgili duyduğum şey nasıl geçtiğini anlamadığın. Tam Hani da öyle. başlıyorsun ve 1 saat bitti. 1 saat mi bitti? Daha yeni başladık duygusu Tam varmış. da öyle. Çünkü teniste full konsantrasyon gerekiyor. Evet. Çok büyük efor gerekiyor. Burada partnerinle işte müzik eşliği, müzik çalıyor zaten ortamlarda. Tam bir aslında ailece sosyalleşebileceğin, işte çocuğunla gidebileceğin, çok çok keyifli. Şu an hayatımın böyle bayağı büyük bir kısmında. Bunun için alttan antrenmanlar yapıyorum, işte bacak antrenmanı, ayak antrenmanı, özel. Süper. Evet, tenise ait. Çünkü her şey koşmadan geçiyor biliyorsun. Hani Aynen. ayağın güçlü Bacak. olmadı mı, o ritmi yakalamadın mı hiçbir şey yapamıyorsun. Evet. Dolayısıyla ekstra bir çalışma gerekiyor Tamam, bunun için. ben bu tenisçi dirseğini hallediyorum ve belli dörtlülüğümüz belli zaten. Aynen, tamam. Hemen oynuyoruz bu tamam, kesin bilgi. bekliyoruz. Canım Özgeciğim, hiç durmadan şahane şeyler yapıyorsun. Hepsine tek tek gireceğim ama önce Leo'yu merak ediyorum. Geçen geldiğinde programda şey konuşmuştuk, ergenlik kontratı yaptığını söylemiştin. Bence müthiş bir şeydi bu. Evet. Bu noktada neler oluyor? Leo nasıl? Nasıl gidiyor hayat? Çok merak ediyorum. Önce onu sorup sonra bütün projelere dalacağım. Valla 16 oldu şu anda. Tam zamanı. Yani daha ergenlikle çok şükür daha tanışmadık. Tamam. O benimkiyle tanıştı. Yine başa döneyim. Valla kendi işini kendi halledebilen, işte okula gidiyor, geliyor, ediyor. Bana bir zorluk yaşatmıyor şu an çok Canım şükür. benim. Keyfi yerinde. Nasıl hayat planlarını kurmaya başladın Daha mı? yok, daha yok. Şu anda çok hızlı bir boy uzaması yaşadığı için o da tenis oynuyordu. Tamam. 1.80'i geçti şu anda. Ne diyorsun? Ve bambu gibi uzadığı için tabii kaslar zayıf kaldı. Şu an sadece işte fitness, işte kaslar çalışsın, biraz böyle bir şey olsun, biraz o kısımlarla. Tamam, sporla ilgilenenden zarar gelmez zaten. Aynen, tenisi Çok de oynuyor önemli. sınıf arkadaşlarıyla o kısımda da. Çok mutluyum yani o açıdan. Çok güzel. Bırakmadı. Keyfi yerinde, mutlu bir çocuk. Çok şükür iyiyiz yani. Erkekler biraz daha zor keşfediyor kendini ve ne yapmak istediğini. Ama bence daha doğru bir şey sanki. Yani içine düşmediyse büyüyünce ne olacağın hissi vaktinde ki benim de düşmemişti, yani öyle bir duygum Evet. hiç olmadı. Bence böyle yavaş yavaş bulmak daha emniyetli geliyor bana da. Rüzgara kapılmıyor. "Ay, İşte arkadaşım onu yapıyor, o Onu biz olsun" yapıyoruz demiyor. biliyor Evet, musun? biz yapıyoruz. Maalesef biz yapıyoruz. Biz Yani şu yapıyoruz. anda işte 10. sınıfta ve hani hala şey haldeyim. Hani belirlemedi herhangi bir şey, hani matematik kısmı mı, işte sosyal kısmı mı gelişecek ya da işte neyi seçecek filan. Hayır, yolda belirleyecek. Ben şu anda buldum. Ben şu an üniversite okuyorum biliyorsundur. Biliyorum. Artık yaşın geldi dediler. Yazdıralım şunu üniversite. Artık okusun şu üniversiteyi bu Okusun. çocuk. Yani tam yaşı O geldi. yüzden oğlana diyorum, senin daha var vaktin, sen acele etme. Aşkım, ben de üniversite okuduğum için seni Tabii, çok iyi anlıyorum. Ben tabii. cumartesi günleri okula gidiyorum. Yani evet, okulun neyse ki ortalaması en yüksek öğrencisi ben değilim, yaş ortalaması. Ama onlar Aynen. da büyük bir coşkuyla karşılıyor. Çok eğleniyorum ben tabii de. Evet. Sende nedir durumlar? Ben bambaşka bir şey, alakasız bir şey yapıyorum. Ben bitki bilimi okuyorum. Bitki bilimi. Tıbbi aromatik bitkiler okuyorum. Helal olsun. Evet. Yani bu değişik aslında bir hikaye. Benim anneannem işte ortaokuldayken, ilkokuldayken falan sürekli dışarılarda elinde poşetlerle bitki toplayarak eve gelirdi. İşte bir gün okuldan gelirdik. İşte piknik tüpün üstünde bir tane kocaman bir işte kazan içinde ebegümeci, ısırgan otu bir şeyler kaynatır. Lahana haşlar, işte ödemli, bacakları çok şişer, romatizması vardı falan. Hiçbir şey anlayamazdık yani. Bu kadın büyücü herhalde falan deyip böyle. Tabii.
Ondan sonra bir işte kitapları vardı, hala duruyor bende kitaplar. Eski Türkçe ve sadece işte tohumların, yağların ve neyin neye iyi geldiğinin yazılı olduğu bir kitap var elimizde. Muhteşem bir şey var İşte yani. 1920, 40, 30 falan öyle bir çok çok eski, böyle lime lime ve eski Türkçe yazılar da var içinde. Başucu kitabıydı anneannemin. Sonra bir arkadaşım işte biliyor bu hikayeyi falan. Dedi ki Özge, tam dedi anneannene göre bir bölüm var dedi. Girip okuyacaksın sen bunu dedi. Ne? Anlattı. Bitkilerin şifalı işte yönleri. Bitki bilimi. Bitki bilimi. Tıbbi aromatik bitkiler. Yani Peki bunun bu- yetiştiriciliğinden tut, ziraat kısmı dahil, organik tarım kısmı dahil. Tıbbi olarak kullanılan işte farmakoloji tarafından işte tespit, kabul edilmiş bütün bitkilerin, tıbbi bitkilerin her şeyini öğreniyorsun. Yani toprağa tohumunu attığından çıkan yağına kadar. Muhteşem. Çok acayip. Muhteşem. Çok bambaşka bir dünya yani. Peki Beni bir çok dakika, heyecanlandırdı bu. lisans yani bayağı Bayağı hafta içi. üniversite sınavına girdim. Tabii Girdin. yoklamalı gidiyorum. Kız İşte, nasıldı üniversite sınavı? Ben gireceğim şimdi bu sene. kolay kolay ben sana anlatırım. Öyle mi diyorsun? Gülmeyin oradan bana. Duyuyorum o Ben gülüşleri. sana soruları biraz anlatırım. Bana birazcık kopya. Yani kolay mı Kolay, geçiyor kolay, 40 yaş kolay. üstü olunca? Kolay, çok çok kolay. Sadece Yani meselem şu, Türkçe tamam falan çok sınava kolay. girdim peki. Ben şimdi psikoloji yüksek lisans yapıyorum da Anadolu olarak psikoloji kazandım. Okula nasıl gideceğim hafta içi her gün? Yani gidiliyor işte, Ya. çok keyifli olduğu için ben de yani kaçırmadan gitmeye çalışıyorum. Bu dönem biraz daha laboratuvar kısmı işte fazla olduğu için işte kremler yapıyoruz. Yağlar, işte maskeler Ne falan. diyorsun? Tabii. Çok eğlenceli, çok Bana keyifli. bak sen de yaşamıyorsun ha. Böyle dinlerken bakmalara doyamıyorum. İşte o laboratuvarda ne bulduysa. Ne yapıyorsun orada? Sen hep Gül ya böyleydin. falan. Her şeyler. Sen yüzüne hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece somon ve işte hyaluronik asit. Biraz zayıfladığımız için her zamanki gibi aşağı doğru. Hayır, işte o hiç. vitaminler, işte hyaluronik asitler, genetik de işte Evet. bu kullanılan laboratuvardan çıkmadığımız bütün bitkisel yağlar, her şeyler etkili yani. Yok sen hep aynısın yani. Yani o kadar da değil. Öylesin, öylesin. Teşekkür ederim. Şimdi bir tane iş konuşup sonra tekrar döneceğim. Soracağım çok şey oluyor. Tamam. İmam Gazali, dijital dizi. Ondan bahsedelim önce istersen. Canım Taner Ölmez var. Evet. Devrim Evin, Özge Özberk söylemem de çok iyi oldu. Caner Şahin, Kan Bolat, Görkem Arslan, Ekremcan Aslan'da, Gökhan Mumcu. Gökhan Mumcu'ya da buradan sevgiler ayrıca. Berrin Arısoy, Yurdaer Okur. Yurdaer'e de çok sevgiler. Yönetmen Emre Konuk. Evet. Buyurunuz. Hayatımda herhalde geçirdiğim en enteresan ve değişik bir projeydi. Neden? Ağustos ayında başladık. İşte Kasım ayına kadar. Ceyda yani bambaşka bir dil. Tam işte aslında bizim merak ettiğimiz hani dilden gelen kalbe nasıl gidiyor? Tamamen bir kalpten konuşma ve kendini bulma üzerine yazılmış bir hikaye. Çok zor bir metindi. Yani ve motomot gitmemiz gerekiyor. Yani virgülünü yanlış koysan, noktasını eksik koysan her şeyin başa döndüğü ve o cümlelerin birebir söylendiği. Ezber kısmı zaten çok zordu. Binli yıllarda işte Nişabur'da geçen bir hikaye. İmam Gazali'nin varoluş hikayesi aslında. Gerçeği ve hakikati aslında bulma hikayesi. O yolda ben birazcık kurgu bir karakterle girdim. Seyide diye bir karakter. İşte babasından Seyide de aslında işte din bakımından biraz el almış ve işte istişare edip böyle biraz daha geleceği gören, işte bu İmam Gazali'nin gelip insanlara doğru yolu göstereceğine inanan ve onu rüyasında gören bir kadını canlandırdım. Çok zordu ama işte hani o dönemin muhteşem bir dekor zaten. Kast geliyor işte develer, tavuklar, bir yaşayan bir binli yıllar Nişabur sokağını çekiyorsun. Yani atmosfer inanılmazdı. Yani her seferinde sete girdiğimde orada yaşıyor hissi. Hani çıkmak istemiyorsun oradan. Tek bir kıyafetle bitiriyorsun bütün şeyi. Orada öyle bir sürekli bir kostüm değişikliği şeyi yok. Çok enteresan ve çok derin bir hikayeydi Evet, benim öyleymiş. için de. Bir de sen de kişi olarak buralara çok önem veren, değer veren, inanan birisin. Belki şey gibi olmuştur sana da. Hani
başka bir tekamül yaşıyorum. Başka bir evreye geçiyorum bu yolculuğumda gibi bir hissiyat. Ya anlattığından ben içinde Öyle. olsaydım böyle hissederdim. Tam da öyle. Bana şu anda bir şey anlatıyor bu proje Tam da öyle. deyip bir bırakıverirdim kendimi. İşte Sen de ama öylesin. evet, yani okurken repliklerimizi gerçekten bir virgül kaydığında anlam değişiyor. değil mi? Çünkü hani bir yerde kalp geçiyor, bir yerde yürek geçiyorsa orada doğru bir yerde geçiyor. Çünkü anlamı o kadar güçlendiriyor ki. Orada kullanılan, şimdi izleyenler belki daha iyi anlayacaklar. Bir iki kere izlemek gerekiyor aslında onu anlayabilmek için, sindirmek için ve uygulayabilmek için. O yüzden çok derinlikli ve cümleler aslında her şeyin, hani kalp gözüyle gördüğün her şeyin, akıl mantık yürüterek yaptığın şeyin ne kadar illüzyon olduğunu, dinlemenin, durmanın, erdem de çok şey kalıyor, basit kalıyor. Kendi sesini dinlemek aslında duymadığın sesini dinlemek gibi bir şey. Çok çok etkileyiciydi. Metin çok etkileyiciydi. Şey diledim şimdi, hani yurt dışında gideriz, Broadway şovları seyrederiz, off Broadway'leri seyrederiz, oyunlar ve o oyunların tekstleri kitap olarak satılır ya. Dolayısıyla çok etkilendiğim bir oyunun tekstini de kitap olarak satın alıp çıkarsın. Ben hep alırım çok sevdiğim oyunları ki böyle arada bir bakarım yani ne izlemiştim ve neyden etkilenmiştim. En etkilendiğim bölümü çizerim tekste. Sanki bu dizinin de bir kitabı olmalıymış. Bu senaryonuz kitap halinde kitapçılarda satılmalıymış gibi bir şey hissettim senin bu anlattıklarından. Belki de buradan Evet. yol alarak belki de böyle bir şey yaparlar. Çünkü hani 3 kere 5 kere tamam izleyelim de bunun da bir kitap olarak karakterlerin söyledikleri şekliyle bir senaryo halinde bir kitap olması hem Evet. bizim için de bir ilk olur. Aslında çok çok öğreti var içinde. Yani ders alınabilecek, uygulanırsa evet kendini geliştirebileceğin. Evet. Ama işte her şey beklemekten geçiyor. İşte bizim şu dönemde yapamadığımız şey. Evet, ben yapamam. Yani işte sabır, zaten herhalde 100 kelime geçiyorsa işte yarısı sabırla alakalı. Yani işte yani Allah hep sabredenin yanındadır. Hiçbir şey için acele etme, her şeyin zamanı bir şekilde geliyor. Evet. Ve senin için doğru zamanda oluyor. Hani hiçbir şeyi zorlamaya gerek kalmıyor. Bu kadar basit anlatmıyor tabii ki ama Tabii tabii, ben en anladım. azından hani sabır üzerinden yola çıkarak beklemenin ve o niyet etmenin, inanmanın gücünü o tekste, o metinde gördüm yani.